Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Hesap kapışmasının yeni bir haftasındayız arkadaşlar ve paketlere baktığımızda 2 tane Showtime paketi var paket açılımı yapacağımız. 103 Kevin De Bruyne'nin yer aldığı Player of the Week paketi. Showtime paketlerinde de 102 Donnarumma, 104 Mbappe, Süper Lig Showtime gibi yerlerden paket açılımı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şu an lahmacun hesabındayız. Lahmacun hesabının kadrosu bu şekilde. Fakat bazı oyuncuların güçlendiricileri çalışıyor, bazılarınınki çalışmıyor. Mesela kenarda Rice var 100 seviye. Form durumu C. Güçlendiricisi çalışmıyor arkadaşlar. Onun yanı sıra Saka'nın da D'ymiş. O da güçlendiricili bir oyuncu. Onun da güçlendiricisi çalışmıyor. Ama Saka bu haliyle bile 101. Ki pazartesi günü Saka'nın Showtime kartı gelecek. Haftaya onu çıkarırsak harika olur. Lahmacun hesabının sıkıntısı diyebileceğimiz durum kaleci. Her zaman 100'ün üzerinde seviyeye sahip kaleci gelmiyor. Epikler gelmekte ve 100'ün üzerine çıkabilecek bir kaleci elimizde yok. Pakette var. 102 Donnarumma var. Eğer Donnarumma gelirse lahmacun hesabının artık kalecisi de 100 seviyenin üzerinde olmuş olacak. Bize minimum 101 ve 101'in üzerinde futbolcular gerekiyor. Şu Rice'ı da oradan çıkarmamız lazım. Güçlendiricisi çalışıyor çalışmıyor, bu da bir sıkıntı. Her zaman minimum 101 olacak bir futbolcuyu oraya yerleştirmemiz gerekiyor. Öncelikle bir her şeyi toplayalım arkadaşlar. Ücretsiz açma hakları, Player of the Week'te de 103 Kevin De Bruyne var. Lahmacun'da 102 Kevin De Bruyne bulunuyor. Bir seviye bir seviye. Görevler dedik. Buradan da 6 tane alacağımız var. Şuradan 4 tane alacağımız. Tümünü al dedik. 11 tane ücretsiz açma hakkı, fakat hesabımızın gücünü arttıracak olan yerler sınırlı. Bu Japon Ligi Showtime'ları ne yazık ki kadro gücümüzü arttırmayacak. Süper Lig Showtime'ları gibi Japon Ligi'nden çok fazla oyuncu olması gerekiyor. Player of the Week önemli. Bu pakette hani Dembele var aslında. Bizde Dembele var mı bakmamız lazım. Bir Dembele işimize yarayabilir. Bu paket çok ama çok önemli. 104 Mbappe, 102 Donnarumma. Ben kendi hesabıma paket açılımı yaptım arkadaşlar buradan. Ne yazık ki vermedi. Çok geç verdi. 39 tane oyuncu kaldı. O zaman verdi. Bakalım lahmacun tek atabilecek mi? Süper Lig futbolcularında da şöyle bir sıkıntı var. Kadromuzda Süper Lig futbolcuları 20 tane olursa o zaman maksimum seviyeye çıkıyor. Lahmacun'da da öyle bir durum yok. Ama olsun, biz yine açacağız. İnşallah Showtime çıkarırız. Önce nereden açalım? Player of the Week'ten açalım arkadaşlar. Burada şu an bizim işimize yarayanlar Bernardo Silva ile Kevin De Bruyne. O ikisi geldi mi tamamdır. Bernardo Silva 101. Kevin De Bruyne 103 seviye. Lahmacun genelde Player of the Week'te şov yapar. Bakalım bu hafta şu ikisini hatta çıkarabilecek mi? Ücretsizleri bir açalım. Bazen ücretsize tek atıyor bir de. İlk ücretsize gelen isim kim olacak? Kevin De Bruyne ile başlar mıyız? Yok, Ukrayna'ya gidiyor, sarı forma. Zinchenko. Ne kadar Zinchenko çıkarıyorum arkadaşlar ben. Kendi hesabıma çıkardım. Bir günde hesap fulleme yapmıştık. Oraya da çıkardım. 3'te 3. Şu ana kadar 3 hesaptan açılım yaptım. 3'üne de Zinchenko geldi. İkinci ücretsizimiz. 3 tane de futbol parasıyla açacağız. Neredeyse paketin yarısını açacağız. Çok sade geliyor. Bu sade gelişin arkasından bir Kevin De Bruyne çıkabilir. Forma rengi tutmadı. Kaleci Bravo geldi. Seviyesi çok yüksek değil kaleci Bravo'nun. Yaşı kaç oldu bakalım. Tecrübeli isim. 37 var mıdır? Oo, 40'mış. Bayağı varmış. Şimdi 3 tane açma hakkımız var. Kevin De Bruyne gelmedi. İçeride var 9 tane isim. Kevin De Bruyne ve Bernardo Silva. Çok da güzel geliyor ama üstü rengarenk yandı. Şuradan bir Kevin De Bruyne çıkar mı? Forma rengi sanki tutacak. Portekiz'e mi gittik? Bernardo Silva en azından 101'lik oyuncu. Güçlendirilirse çalıştığında 101. Bu haftalık işimize yarıyor. Şimdi kaldık Kevin De Bruyne arkadaşlar. Bir de onu çıkarabilsek. 2 tane açma hakkımız var. Hadi be Kevin De Bruyne. Çok da güzel geliyor. Çatafatlar patladı. Rengarenk üstü. Şu geliş Kevin De Bruyne'ye yakışır aslında. Belçika forması görmedik. Rabiot geldi. Zaten Rabiot bir de hediye ediliyor Fransa paketinden. Çok bir işe yaramıyor. Bari seviyesi yüksek olsaydı. Kaldı son hakkımız arkadaşlar. 103 Kevin De Bruyne'yi kaçırıyoruz. Bir de Musiala'yı kaçırmıştık. O geçen hafta gelen yüksek seviyeli Musiala. Kevin De Bruyne için son deneme. Üstü rengarenk yandı. Atla diyelim. Hadi be. Aha geldi, sonunda geldi arkadaşlar. Yine lahmacun pas geçmedi, çıkardı. Kevin De Bruyne ve Bernardo Silva. Artık Bernardo Silva'yı kadroya almaya da biliriz. Öyle bir durum ki
101'lik futbolcuyu alacağız. Doğru, Kevin De Bruyne'yi çıkaracağız. Her ikisini de kadromuza alacağız. Showtime gelmezse. Şu an ikisi de çok işimize yaradı. Öncelikle Süper Lig Showtime'larından açalım. Sonra 104 Mbappe için deneyeceğiz. Şu an kenarda yüzlük futbolcu da kalmadı. Rice'ı da kesin çıkarıyoruz arkadaşlar. Şimdi içeriye baktığımızda 4 tane Showtime var. Renkli kartlar var. En yüksek seviyeli isimler Livakovic ile Mertens. Lahmacun hesabı sadece 900'lük tek atma hakkına sahip. 900'e çıkarabilir mi? Yine buradan çıkarma ihtimali yüksek. Neden? 100 futbolcu var. Öteki paketlerde 150. Diğer pakete göre çıkarma ihtimali biraz daha yüksek. Ben umutluyum ama bundan. Bastık gitti. Çatapatlı havai fişekli ekranı göremedik. İçerisi yeşil yanıyor. Renkli kart verecek. Ama benim hesabımda böyleydi. Mertens gelmişti mesela. Bir şaşırtmıştı bizi Konemi. Bu sefer şaşırtmıyor. Showtime olmadı. Kerem Demirbay mı? Yok, Galatasaray kaleciye gittik. Gaziantepspor'a gittik futbol kulübüne. Kaleci çıkardık. Nita. Tek mi geliyor acaba? Yanında herhangi bir renkli yokmuş. Rebic, Zaha, Gezal. Ligimizden isimler. Ne yazık ki buradan istediğimizi alamadık. En azından bir tane Showtime verebilirdi. Geldik buraya ki burası kadro gücümüzü arttıracak yer. 104 Mbappe gerçekten çok güzel. Keşke gelse. Ama kaleci de işimize yarar. Zakaria hiçbir şekilde işimize yaramıyor. 100 seviye arkadaşlar. Showtime olsa da kadroya alamayız Zakaria'yı. İçerideki diğer renklilere baktığımız zaman da onlar da işimize yaramayacak. Bizim kesinlikle Mbappe'yi çıkarmamız lazım. Geri dedik. Sırala burayı bir değiştirelim. Pozisyon desek yine Mbappe ilk sırada yer alacak. Mbappe'yi birazcık aşağılara alamıyoruz da. Oyuncu değeri desem yine adamı ilk sırada. Pozisyon diyelim. Diğer Showtime'larla en azından ayrılmış oldu. İptal et. 900'e bastık. Aa, geliyor. Geliyor. İnanılmaz bir şey. Ben gelmeyecek. Yeşil yanacak zannettim. Şu an Showtime geliyor. Kaleci Donnarumma hem de. O kadar lahmacun hesabında dedik arkadaşlar. Bir kaleci çıkarmamız lazım. İleride epik kaleci geldiğinde çıkarabilir miyiz diye. Gitti. Gelen ilk kaleciyi çıkardı. Vay be. En çok ihtiyacı olan şey oydu. Çünkü yüksek seviyeli kaleci gelmiyordu. Kaleciyi de halletti arkadaşlar. Şu an Mbappe'den bile bir bakıma daha çok da işimize yarıyor. Kaleci sorunu artık kalktı. Kadromuzda uzun süredir 100 seviyeli kaleci vardı. Ve şimdi 102 seviyeli Donnarumma'ya geçiyoruz. İlk 11 efsane oldu. Lahmacun bugün Kevin De Bruyne'yi çıkardı. Bernardo Silva'yı çıkardı. Bir de üzerine Showtime çıkardı. 3'te 3. Kadroya direkt alacağımız 3 tane isim. Uzun süredir böyle bir açılım yapmamıştık. En son 106 Messi geldiğinde mesela baya bir fark oluşturdu kadromuzda. Alınma sırası diyelim. Şimdi biz önce ne yapalım? Önce şey yapalım. Güçlendiricili oyuncuları kadromuza yerleştirelim. Bernardo Silva'yı 100'lük Rice ile değiştik. Şimdi güçlendiricisi çalışıyor. Ondan kadromuzda Kevin De Bruyne'nin 102'lik kartı var. Oraya da 103'lüğünü çekeceğiz. 3166'ya çıkardı Kevin De Bruyne. Ama haftaya Bernardo Silva'yı tekrardan geri çıkarırız biz. Güçlendiricisi şimdi çalışmazsa oraya yine bir isim lazım bize. İlerleyen dönemlerde 101'lik, 102'lik isimler gerekiyor. Şimdi Donnarumma'yı fullleyelim. Öncelikle fullleyelim, sonra kadromuza dahil edelim. Kilitledik, yanlışlıkla silmeyelim. Seviye antrenmanı dedik. Bu kadar antrenör istedi. 50.000, 82, 86.000. Hatta şu yüzük işe yaramadı. 86.000 DP bastık. Otomatik dağıtalım. Otomatik dağıttığımızda 102 idi. Şöyle bir bakalım. Onayla dedik. Şimdi kalecimizle değişeceğiz. 3166 kolektif gücümüz. 3168. Ve ilk 11'de arkadaşlar 102'nin altında artık bir isim kalmadı. 101'lik futbolcu bile yok. Ve sadece 900'lük açıyoruz arkadaşlar. Ben kendi hesabımda dünyaları açtım. Kaç? 100'den fazla isim çıkardık da ilk Showtime o zaman geldi. Benim hesabım bile şu kadar şanslı olsaydı keşke. Benim hesap açıldığı zamandan beri mesela genelde çoğu zaman şanssız bir hesaptı. PES zamanında bana çok çektirdi. Ben Mbappe'yi bile arkadaşlar kaç ay sonra çıkarmıştım. En çok da isterdim. Herkeste renkli kart Mbappe var. PES 2020'de mesela. Ben de yok. Normal kartıyla ya oynuyorduk ya oynamıyorduk. Hep renkli kart Mbappe istiyordum. Oyun bitecek, Eylül'de mi Ekim'de mi yeni oyuna geçeceğiz. Ağustos'ta geldi arkadaşlar. O da garanti miydi? 600 futbol param vardı. Fazla açılım yapabiliyorduk.
11 tane ya da 20 tane oyuncu var. 6 tane açma hakkım var. Tam 6. da gelmişti. İlk Mbappe'yi bile çok zor çıkarmıştım. Ama lahmacun öyle değil. Lahmacun istediği oyuncuları çıkarıyor bir şekilde. Çoğu zaman, her zaman olmasa da çoğu zaman çok güzel açılımlar oldu. Keşke şu hesabın şansı tüm hesaplarımızda olsa. Yani öyle çok da para harcamıyor. Sadece 900'lük atıyor ve birçok önemli ismi çıkardı. Kadrodakiler hep öyle çıkardı. İkinci 900 hiçbir zaman basmadık. Bir tane 100'e bile basmadık. Harcarım paketlere ama gelen hep aynı. Kötü oyuncular peş peşe. Bir gün döner mi talih, çıkar mı yıldızlar? Rafadan yumurta hesabı bekler umutla yarınları. Belki bir gün şans döner, güler bana da yüzler. O zaman bu hesapta parlar altın günler. Ama şimdilik böyle devam eder hikaye. Rafadan yumurta, umudunu kaybetme. Şimdi de Rafadan Yumurta hesabına geçiş yapıyorum arkadaşlar. Ve Reaktörüm hakkında da 1 kaldı ama artık ayın sonuna geldik. Ayda 10 hakkımız bulunmakta. 10 hak dolarsa şayet böyle hesap geçişlerinde, o zaman ayın 1'inde hesaba girebiliyoruz. Onu 10 hakkı doldurmamak gerekiyor. Multiple account uygulamasında da sorun var ne yazık ki. İşte orada veri aktarımı yapamıyoruz. Ondan dolayı eskiden onu kullanırdım. Şimdi kullanamıyoruz da. Oyun planı diyelim ama Rafadan Yumurta'nın tabii öyle karman çorman bir şeyler yapmışım ben öyle arkadaşlar. Yani etkinlikte oynarken online maça öyle çıkmadım ben. Şimdi kadro gücümüz 3119 diyor ama bir kontrol edelim. Mbappe'yi çıkaramadık. En son artık bedava verilen Mbappe'yi aldık. Kadromuzda 100'ün altında herhangi bir oyuncu bulunmuyor arkadaşlar. Rafadan Yumurta 0 TL hesabımız. Ki haftalarca da hep denedik 100 futbol parasına Epic ya da Showtime çıkarmayı. Ne yazık ki çıkaramadı. Kenardaki isimlere de baktığımızda 101 olan bir futbolcu bulunmuyor. Bizde Kevin De Bruyne'nin de tabii kartı kenardaki var. Öyle güçlendiricilik kartı yok. Player of the Week'ten Kevin De Bruyne'yi kesinlikle çıkarmalıyız arkadaşlar. Rafadan Yumurta'nın şu an e-futbol parasına bakalım ama daha etkinlikler var. Onları da alacağız ki Perşembe günü 2 tane 50 futbol parasına etkinlik geldi. O da güzel oldu. Onları da alacağız. Biraz daha artış gösterecek. 12 tane buradan alacağımız var. 7 tane buradan. Tümünü al diyelim. GP'lerimizi birazcık arttırdı. Haftalıktan da var. Buradan da beceri, pozisyon öğelerini aldık. Birazcık GP verdi. 13 tane ücretsiz açma hakkımız var. 12 demekte bir bakalım. Ha, milli takımımızdan da çok fazla var. 2 tane buradan. Şimdi buradakileri açarız. Kadro gücümüzü arttırmıyor. Burada da arttırmıyor. Acaba dedim penaltıdan geldi mi bir şey ama biz doğru. Rafadan da oradaki en yüksek seviyeleri çıkarmıştık. Penaltı turundan kazanacağımız ücretsiz açma hakkı bizim artık işimize yaramayacak. Rafadan Yumurta için Player of the Week'ten kesinlikle Kevin De Bruyne'yi çıkarmamız lazım. Az önce biz pozisyon yapmıştık ya, öyle kaldı arkadaşlar. Böyle kalsın bence. Yine biz böyle yapalım. Donnarumma'yı çıkarmıştık. Ben kendi hesabımda taktik falan denedim. Biri üstüne ters tepti. Bize çok geç verdi. Lahmacun çıkardı. Çok şanslı bir hesap. Rafadan Yumurta da bir o kadar şanssız. Bu sefer istediklerimizi çıkarabilecek mi? Sadece Kevin De Bruyne bile gelebilir. Hani diğerini artık Konami'ye bıraktık ama bize bir tane Kevin De Bruyne versin. E-futbol parası harcamayacağız arkadaşlar. Sadece 2 tane ücretsiz hakkımızı kullanacağız. E-futbol paralarını paket almak için biriktiriyoruz. Konami bu sefer ver. Hadi be Rafadan. O kadar sade geliyor ki. Ne rengarenk üst taraf var, ne çatapat var.
Bravo geldi. Düşük seviyeli isim geldi. İlkinde ne yazık ki olmadı. Şimdi son ücretsizimiz ve son hakkımız. Futbol parası harcamayacağımız için bir Kevin De Bruyne'ye tıklasak. 103 seviye. Çok işimize yarar şu süreçte. Hadi be Rafa'dan. Yine sağda geliyor. Belki sürpriz olur. Atla diyelim. Taktik olsun. Atlayamadı bile. Alvarez geldi. Güzel futbolcu ama kolektif gücümüzü arttırmıyor. 99'a kadar çıkıyor ama işimize yaramıyor. Rafadan Yumurta işine yarayan ismi çıkaramadı. Ha bakıldığında Alvarez güzel de isim çıkardı. Şimdi yorumlarda birçok arkadaşımız 2 hafta önce şey demişti. Futbol parası harcama, biriktir, en azından bir Griezmann paket al. Ben de ondan dolayı arkadaşlar geçen hafta açmadık, biriktirmeye başladık. 0 TL hesabımız. Şimdi biz buralardan yüzer harcadığımızda da para hiç birikmiyordu. En azından yavaştan paralarımızı biriktiriyoruz. Etkinliklerimiz var. Şu an orada 150 futbol parası var mesela. Alacağız. Günlük girişler derken biraz daha futbol paralarımız artacak. En azından 1,5-2 ay sonra bir paket alabiliriz. Şu an oyun planı dediğimizde Rafa'dan da bu süreçte böyle ilerleyecek. Griezmann paketini alırsak, Fransa paketini, 100'lük Griezmann'ı çıkarır, oraya 105'lik Griezmann'ı yerleştiririz. Şimdi 106 Messi alsak elimizde 104 var. 2 seviye fark ediyor. Ama en azından Fransa'dakinde seviye biraz daha farklı. Sizler de özellikle de lahmacundaki top açılımlarıyla alakalı yoruma görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Lahmacun yine bugün şov yaptı. 3 tane çok güzel isim çıkardı. Ve Donnarumma'ya en çok ihtiyacı olan bölgeye, kale bölgesine tek attı arkadaşlar. Darısı sizlere, darısı hepimize. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.